Arkadaşlar tekrar selamlar. Hasan Bey ile Merhabalar. beraberiz. Yanlış mı hatırladım diye bir baktım ya. Pot kırmayalım. Doğru. Mercedes CLE Formatic Coupe AMG başka yok değil mi? Başka yok. Başka yok. Aracındayız. Şu az önce uzamıştı ya. Bunu yapmam için ne yapmak gerekiyor? Tekrar kapıyı açıp kapatmak mı Tabii. gerekiyor? Şöyle açtım. Bindiğimiz Zaten. zaman geldi Evet, bak. Geldi. Engin hocam gidiyor, kendisine selamlar. Görüşürüz hocam. Koltuğumuzu ayarladık. Hafızalı, ısıtmalı, soğutmalı koltuklarımız var. Start düğmesine bastık. Benzin sesini duyduk. Bu araç mild hibrit. Evet. Güzel. Hemen Orada emniyet da kemerini şuradan çekti. Sıktı. Sevdiğim Mild Hybrid'de detaylardan fark biri. ettiysek de ilk ateşlemeyi hibrit sistem yaptığı için bir dinamo sesi almıyoruz otomobilde. Almıyoruz. Evet. Ben daha önce bir Mercedes test etmiştim. CLA 200 en iyi çalışan sistemlerden biri. Pürüzsüz bir çalışması var. Start stop sistemi gerçekten başarılıydı. Başarılı bulduğum özellikleri olduğu gibi başarısız bulduğum özellikleri de olmuştu o kasanın. Yeni kasayı henüz test etme imkanımız olmadı. Yola da hem çıkalım hem de biraz aracı da anlatalım. CLE. Bu araç E mi, C mi? Nerede konumlandırıyor Mercedes bunu? Tabii şöyle, şimdi Mercedes-Benz burada C Coupe ve E Coupe modelini sonlandırıp bu iki modeli tek çatı altında CLE serisinde topladı. Burada tabii ki strateji anlamında tek modelde ilerleme kararı aldılar. Gerçekten sınıf standartlarına sonuna kadar karşılayan bir otomobil. Hem teknik veri anlamında hem donanım anlamında segmentindeki rakiplerine göre oldukça dolu. 2.0 motor 258 beygir artı 23 beygir mild hibrit sistemiyle gerçekten performans anlamında gayet tatminkar. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Yine bunda da EQS serimizde olduğu gibi arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor. Tabii burada 2,5 derece kadar açı alıyor. Burada biraz daha az açı alıyor. Tabii. Ben aldığım bütün notları okudun hocam. Tebrik ediyorum. Harikasın. Rica ederim. Gerçekten işin ehlisin belli. Sağ olun. Eksik olmayın nereden. Çok Sağ olun. gerçekten. Kontrol ettim. Şanzıman hakkında da bize bilgi verebilir misin? Tabii burada 9 ileri tork konvertörü, 9 G-Tronic diye adlandırılan Mercedes-Benz imalatı bir şanzıman kullanılıyor. Tam otomatik bir sistem. O da gayet verimli, düşük devirde, yüksek süratte, uzun yolculuklarda çok rahat bir şekilde ilerliyor. Tork konvertörlü olmasına rağmen çift kavrama tepkisine sahip. Orada da kickdown ve ani gaz taleplerinizde de olabildiğince hızlı hareket ederek size performanslı sürüşlerde keyif veriyor. Direksiyonumuz değişti. Farklı bir direksiyon var. Güzel bir direksiyon var fakat eli yine güzel oturuyor. Pedal shiftlerimiz var. Göstergeler şık, net. Bugün kullandığım 3. Mercedes. İlk defa kaputu görüyorum. Evet. Mercedes mühendisleri kaputu görmemi istemiş değil mi? Tabii burada biraz daha uzatılmış ve biraz daha burnu havada bir kaput tasarımı var. Evet. İlk biraz daha yere yakın şekilde tasarlanmış. O da tabii biraz da CD katsayısı düşünüldüğü için. Sürtünme katsayısı diyelim. Evet, sürtünme katsayısı. Onun dışında tabii CL formu gereği çok sportif dış tasarımda olduğu dikkat çeken bir otomobil. İki kapılı kupe formlu araçlar her zaman zaten özellikle gençlerin ilgi odağı almış durumda. Kesinlikle, kesinlikle. Eli iyi oturan bir direksiyon. Nappa deri. Evet. Gerçekten avucu dolduran bir direksiyon. Evet, dolu dolu. Gayet iyi. Malzeme kalitemiz güzel. Her tarafta deri malzeme kullanılıyor zaten. Arka tarafa bakamıyorum şu anda. Onu artık detaylı testi aldığımız zaman bakalım. Bunlar bir tanışma videosu olsun arkadaşlar. Tabii onun dışında kapı içlerinde Güzel. ve koltuklarda kullanılan Tonka kahvesi Artiko deri. Şuralarda baktım trim sesi yapacak mı diye. Sıfır. Yok, esneklik tabii ki Tabii ki esneyecek olacak ama bir sıfır. tıkırtı mıkırtı açıkçası müşteri geri bildirimleri olarak da pek şikayet Gayet almadık. hoş, gayet güzel. Şöyle birazcık kurcalayayım. Çok güzel. Burada farklı bir hava var. Tabii metal örgü sistemi diye geçiyor bunlar. Evet. Bu da sportif detayı vurgulayan bir Gayet hoş, gayet tasarım. güzel. Sileceklerimizi bunda da test edelim bakalım. Evet. Bu arada ön cam çok fazla yatay. değil mi? Evet, Değil. açılı. Açılı ve çok yüksek bir alan göremiyorsunuz. Yani üst taraf şurada kesiliyor. Tabii, Aracın formatından dolayı basık bir tasarımı var. tabii. Alçak bir araç. Kupe arabaların doğası gereği biraz Doğası diyebiliriz. Tavan oldukça mesafesi yakın. O da haliyle cam konumunu da etkiliyor. Hemen görüşten bahsedeyim o zaman. Ön tarafta görüş gayet güzel. Motor kaputunu ve o ön taraftaki o şişkin hatları görebiliyorum. Bu benim tercih ettiğim bir şey değil. Takipçilerim çok iyi bilirler. Fakat bu tarz araçlarda demek ki insanlar ön tarafı görmek istiyor ki Mercedes bunu böyle yapmış diye düşünüyorum. Model bazında farklı. Model bazında farklılıklar var. Sağda, solda herhangi bir sıkıntı yok. Görüş anlamında arka tarafta bir önceki kullandığımız araçtan daha iyi görüş var. Evet, Hangisiydi o? EQ53. EQ53'ten daha iyi görüş var. Onda bayağı bir azdı görüş. Görüş anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tepkiler anlamında şimdi biraz değerlendirelim aracı. Tabii şu an- Bu arada felaket konforlu gidiyoruz ya. Evet, comfort modda aracımız. Tabii gaz tepkisi oldukça uysal durumda şu an. Ama tabii burada Amortisörler çok şeydi, çok hoştu. Oradan Tabii. geçerken sönülmesi çok hoşuma gitti.
Şimdi burada 19 inç çapında bir jant lastik kombinasyonu var. 21 inçlik EQ'den sonra biraz daha rahat hissettirici. Rahat hissettirdi. Evet. Yani kesinlikle rahat hissettirdi. Peki burada ayarlarımı nasıl yapacağım? Bu konuda hadi bana yardımcı olun biraz. Burada tabii performanslı sürüş istiyorsak Dynamic şalterimizden Sport, Comfort, Eco olarak sürüşleri optimize edebiliyoruz. Tabii Eco'da minimum derecede güç vererek yakıt tüketimine odaklanıyor otomobil. Comfort her zaman aracın referans almış olduğu sürüş modudur. Sport'ta da artık 258 beygiri sonuna kadar sizlere sunuyor. Onda zaten biraz da önümüz açıldığı zaman görmüş hissedeceğiz. oluruz. Tabii. Peki şu anda direksiyonu en sert ayara getirebilir misiniz? Tabii şu an Sport modda direksiyon tahriği de Bakalım burada en sert. en sertte. Tamam. Aynen. Tabii ona rağmen biraz EQ'ye göre yumuşak gelebilir. Yumuşak. Tabii. Yumuşak. Çünkü EQ Biraz daha safkan bir AMG. hızlandığımızda bakarız. Ona göre yumuşak ve bu arada mesela mod olarak nereden alıyorduk? Şuradan. Aynen, Dynamic'ten. Dynamic'ten. Konforta aldığımız zaman yumuşacık. Evet. Tam böyle bir şehir içi kullanım için olmuş oluyor. Aracı biraz daha spor modda kullanalım. Bu araçlar biraz daha günlük kullanım odaklı olduğu için AMG serisi otomobillere göre her anlamda biraz daha yumuşak durumda. Ama O gazlayınca ben de gazladım. Yani gaza geldim. C63 uzayınca üzdü. Motorumuz yine 2000, 2.0 motor. 258 beygir. Burada 400 Nm bir torkla karşı karşıyayız. Hani bu anlamda da tüm veriler açıkçası performansı destekler nitelikte. Demiş olduğum üzere zaten az önceki kickdown'u hissetmişsinizdir. 9'leri şanzıman çift kavrama gibi çalışıyor. Evet. Hiçbir bekleme ve lag durumu açıkçası yok denecek kadar az. Tabii bir de bunun CL53 versiyonu var ki o 3.0 motor. Safkan bir AMG. Safkan. O bayağı tabii ki buna göre. Tamam. O zaman motor kaputunu 3000 motor için öyle yapmışlar. Evet ancak Evet. yani biraz daha... Biz de vergi sisteminden dolayı muhtemelen işte 2000 motoru buraya böyle daha alınabilir bir tabii. araç olsun diye Tabii. gelmiş. Koltuklarda ısıtma soğutma var gördüğüm kadarıyla, hafıza falan var zaten. Tabii. Onlar Burmastr Premium gerçekten ses güzel. sistemimiz, Yine ses 360 sistemimiz derece var. kameramız. Hadi ses sistemi demişken yine açalım mı? Bir deneyimleyelim. Deneyelim. Bunda 3 boyut yok. Aslında 3D var. Var mı? Şöyle tabii Ayarları göremedim. Burmaster'da standart. Ha, standart olarak Evet, var. ancak- Seçim olarak yapamıyoruz. Aynen. Ama çok Kendisi güzel. optimize ediyor. Bir de şöyle bir şey tabii Burmaster'ın şöyle bir güzelliği var. En yüksek seste bir de hiçbir zaman bozulma ve cızlama gibi olumsuz o Evet. kulağa hoşnutsuz edecek ses deneyimini yaşatmıyor. Zaten Burmaster'ı deneyimlemiş müşterilerimiz de arabalarına mutlaka tekrar Burmaster'ı istiyorlar. Sağ camınızı hafiften açıyorum. Sunroof'u hafiften açabilir miyiz? Tabii. Çok hafif ama açalım, çok açmayalım. Tamam, böyle kalsın. Ben camımı açmayacağım burada şey olduğu için. Diyelim ki önümüzde bir kamyon var ve hem camların hem de sunroof'un kapanıp iç sirkülasyonun da aktif olmasını istiyorum. Bunu tek tuşla yapabiliyoruz Mercedes'te. Evet. Biliyor musunuz? Klima menüsünde Çok iyi yapılması gerekiyor. Ya var ya şimdi harika, güzel. İç Orada- sirkülasyona uzun süre bastığımızda camlar kapanıyor ve Kendisi ayarlıyor. İç sirkülasyona alıyor. Harika, güzel. Bilgili insanları çok severim. Valla tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. ben de. Bir soru daha gelecek biraz sonra. Hemen sorayım. Tabii. Sıcaklığım benim 24'te. Siz senkronizasyonu silin lütfen. Senkronizasyon olmasın. Siz kendiniz farklı bir şey yapın. Sıcaklığı tek bir düğmeye basarak 22 derece, iki tarafta senkron, havayı da dışarıdan alacak şekilde, klimayı açık olacak şekilde ayarlayabilir miyiz? İki tarafta 22 derece olacak. İki tarafta şekilde. 22 derece olacak. Klimamızı açacağız. Yani şöyle, onun için AC'yi aktif etmemiz gerekiyor. Yok, AC'mizden AC'ye hiçbir şeye basmayacak. Tek bir düğmeye hakkımız var. Oraya o zaman ben de sizden bir şey öğrenmiş olayım. Hayır. Estağfurullah diyelim. Estağfurullah. Mercedes'in gizli özelliklerinden biri. Bizim klima menü tuşumuz nerede? Şurası. Klima menüsü. Uzun basar mısınız? Öyle kalsın eliniz. Hmm, Nasıl? evet. Ben de bugün bir şey öğrenmiş oldum. İşte yoldan gözümüzü ayırmayalım diye böyle bir şey yapmış Mercedes. Tüm araçlarda da standarttır. Doğru. O Bu zaman gibi püf noktalarımız var. var. Mercedes'in Mercedes'te. çok güzel püf noktaları var. Kendine has. Kameraları görebiliyor muyuz burada? Kamerada da şuradan Şuradan 360 kameraya derece çeviriyoruz. kamerayı sanal gerçeklik şeklinde Harika. bu şekilde Selektör görüntüleyebiliyoruz. Buraya yansımıyor. Oraya yansımıyor. Aynen. Direksiyonu Selektör. çevirdiğim zaman görüyorum ama. Tabii. Bilgi kısmında aracın sürüş modunda takip Sürüş, edebiliyoruz. evet. İşte tekerleklerin dönüş açısı, arka aksın dönüş açısı Hı hı. buradan takip Oo, edilebiliyor. çok Tabii. güzel. Yanal ve dikeydeki eğiminiz, pedallara yapmış olduğunuz basınçların yüzde değeri. Evet, buradan G kuvvetini de şu şekilde Evet. gösteriyor. Evet. Trafiğe gireceğiz ha. Evet, Şaştık trafik iyice. başlamış, aynen. Başka yerden mi dönelim? Ne yapalım bilmiyorum artık. Dönüş yolunu artık yola çıkan düşünmez. Aynen öyle. Ekranlarımıza gelelim. Sportif, klasik. Klasik menü, en detaylı menü.
açıkçası. Öyle mi? Navigasyonu tamamen karşımıza alabiliyoruz, aracın navigasyonunu. Onunla beraber servis menüsü ve yardımcı asistan menümüzde bulunmakta. Çok güzel. Ama ben bunu nerede kullanırdım? Herhalde burada kullanırdım. Klasik menüde bilgi çok fazla değil mi hocam? Şöyle Tabii mesela evet. Aynen. aldığımızda Aynen. neler yakmış, neler etmiş. Tabii bu test aracı çok fazla yakar. Ha şu çok güzel. Eko göstergesi. Top geliyor. Gaza bastığınız zaman kırmızı oluyor. Aynen. Ayağınızı çektiniz. Tekrar maviye dönüyor. Bir de düzeltiyorum, yeşile dönüyor. Bir de mesela fren de bir ekonomi göstergesidir ya. Evet. Frene de çok bastığınız zaman yine kırmızıya dönüyor. Tabii. Bir de fark ettiyseniz frene bastığınız zaman da Top da ileri gidiyor. multi-bit sistemin şarj göstergesi de evet, şarj ettiğini o da bize onu bildiriyor. gösteriyor. 23 beygirlik bir elektrik motor desteği de var. Hı hı. Alternatöre bağlı. Tabii. Özellikle ilk kalkış anlarında bizi Ara hızlanmalar ilk kalkışta yelken modunda aynen sağdan sürekli motoru destekleyen bir yapıya sahip. Bununla beraber tabii Mercedes hani o da animasyonuna vurgu yaptınız. Bu gibi konularda oldukça başarılı marka. Gerek iç mekanda akşamları 64 farklı direkt iç ambiyans aydınlatması bayağı bir öne çıkıyor rakiplerine göre. O konuda da aracın içi gerçekten büyüleyici gösteriyor akşamları özellikle. CLA testinde çok hoşuma gitmişti. Evet. Çok sevmiştim. Yani kaliteli bir aydınlatma sistemi Tabii. var. Gerçekten çalışılmış. Farlarını falan da yine çok beğenmiştim. Tabii Digital Light akıllı far sistemi bulunuyor CLA'lerde standart aksesuarda. Buradan da mesela aksın şu an açı aldığını görebiliyoruz. Kaç derece döndüğünü 8 görüyoruz. derece 7 derece kadar Vay vay dönüyor. vay vay vay. Güzel. Tam sağ yaptığım zaman Aynen. 37'ye 2,5. Evet. Maksimum 2,5 veriyor burada zaten Vay CL'de. Ama tabii bu da dönüş yarıçapına büyük etki eden bir unsur. Evet. Premium algısı araçta var. Tabii. Peki o zaman sizden bir şey rica edebilir miyim? Boyunuz kaç? Boyum 1.85. Benim de 1.85. Çok güzel. Sizi arkaya alsam. Tabii. Bir de arkada acaba mesela hani evet 1.85 için ön yargım var. Sığmayabilirsiniz. Ama ne oluyor onu da bir gösterelim mi? Tabii bakalım. Çünkü kupe tarzı araç alım düşünen insanlarda en büyük soru işareti arka yaşam alanında olabiliyor zaman zaman. Onu da bir deneyimlemiş olalım. Mercedes'te arka koltuk genelde iş adamlarınındır ama bu araba değil mi? Tabii bu hitap ettiği alan çok farklı onlara göre. O gibi kaygıları genelde S-Class'ta. Evet, bayağı sesi soluğu güzel bir otomobil. Evet. Sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Kulakçığı sol tarafı uzun süre çekersem ve hiç bırakmazsam bir defada vitesi minimum vitesi takmış olurum. Tabii en yüksek devre çıkartıyor aracı. Yani tek basışta bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Mesela 9 vites ya bu. Hı hı. İşte akıyor trafik gidiyorum mesela şu an 3'e kadar takabiliyorum. 4'e kadar taktım. 5'e kadar taktım mesela. Şu anda çektim, bıraktım, tuttum orada 2'ye taktı. Tabii. Orada devrin izin verdiği müddetçe en düşük vitese indiriyor zaten Evet. aracı. Performans anlamında. O da bir gizli özellik. Tabii. Siz bunların eğitimini tabii ki alıyorsunuz. Tabii. Zaten bizim eğitimler sürekli devam ediyor. Araçlar çünkü oldukça komplike ve karmaşık yapıya sahip günümüz otomobilleri. Özellikle donanım özellikleri anlamında her geçen gün üzerine koyuyor. Artık Mercedes Me Connect hayatımızda telefona uzaktan bağlantılı hizmetleri de sunabiliyor marka. Bu çok önemli. Evet. Kesinlikle çünkü çok önemli. şu an connected olma durumu günümüz koşullarında otomobillerde çok aranan bir özellik. Sessizlik yapıyoruz şu anda ve ayağımı frenden çekiyorum. Bakalım duyacak mıyız? Çok iyi. Ve bir vibrasyon da yok farkındaysanız. Evet. Hiçbir titreşim yok. Güzel. Gerçekten hani Mercedes çalışmış. Dersine çalışmış. 2000 motor olması da güzel. 4 silindir olduğunda titreşim seviyelerini de daha iyi ayarlayabiliyorsunuz. 3 silindirde bu biraz daha zor. Tabii 3 silindirli motorlar yapısı gereği düzensiz çalıştığı için titreşim, vibrasyon oldukça hissediliyor orada. Ama tabii Mercedes ürün gamında hiçbir zaman kompakt segment dahi 4 silindirli motor kullanmıyor. Ay, özür dilerim 3 silindirli Üç motor silindirli. kullanmıyor. İstanbul'da en zor şeylerden bir tanesi nedir? Trafiktir. Tabii. Bu aracın da mesela hız sabitleme özellikleri var. Direksiyon yardımı da var diye biliyorum. Direksiyon yardımı şerit ortalama olarak yok. Ancak şerit takip sistemi tabii ki var. Orada da belli bir süratten sonra şerit ihlalinde tabii direksiyon titreşim salgılayarak sizi uyarıyor. Şerit ortalama özelliği Şerit yok. ortalama bulunmuyor. O bir eksiklik olmuş. CLA'da da öyleydi. Evet, standart ekipmanda yok Evet. ama ilave olarak opsiyonel şekilde alınabiliyor. Opsiyon olarak alınabiliyor. Tabii. Tamam. Keşke onlar da standart olsaydı diyorum. Evet. Çünkü çok dolu bir araba. Bu gibi şeylerin bence eksik olmaması gerekiyor. İnşallah Mercedes yetkilileri de bizi izlerlerse kızmasınlar bize. Biz içimizden gelenleri, hissettiklerimizi doğruları Tabii burada müşteri söylüyoruz yani. bildirimleri Tabii. dikkat Sonuçta alınıyor. müşteriler de bunu sizden istiyordur. Haklı olarak Kesinlikle. tabii ki şu an baktığınız zaman birçok alt segmentte bile sunulabiliyor artık bu özellikler alt segment markalarda ancak şu an yenilenen ürün gamında da bizde standart sunulmaya başlandı. Evet, Örnek yeni yeni ürünlerde CLA, böyle. Evet, yeni evet. GLB Bu bunlar da o zaman sunuluyor. biraz daha eski bir yani ilk çıkışı biraz daha eski. Ben Ya, bu arada tabii. kusura bakmayın.
Estağfurullah. Böyle bir iki tane böyle zor soru sordum diye. Yok, problem Beni yok. Mercedes piri zannetmeyin. Yok. İkinci, hani üçüncü, dördüncü Mercedes kullanışım hiç yakın bir dünya değil bana Mercedes. Estağfurullah, tabii ki biz de yani cevaplandırabildiğimiz kadar hepsini cevaplandırmak da görevliyiz burada. Amacımız o. Tabii orada şu an bir geçiş dönemi diyebiliriz. Yani bu Mi Connect hizmetleri, akıllı sürüş sistemleri açıkçası entegre. Gerçi şöyle söyleyeyim, bu modelimizde de tabii ki Avrupa paketlerine sunuluyor ama ülkemizdeki vergilendirmeler sebebiyle hani aracın fiyatını biraz daha belli bir alanda tutmak adına bazı aksesuarların yoksun gelinebiliyor. Anladım. Valla verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şöyle ederim. şimdi bir durduralım. 1.85 boyuyla Hasan Bey arkaya sığacak mı? Arka taraf böyle. Koltuğu aldın, kendisi elektrikli Tabii. olarak ileriye Otomatik geldi. olarak kendisi tabii inip binmek biraz Evet, illaki. kolay olmuyor bu otomobillerde. Şimdi şunu aldım. Aldın. Kendisi Ondan geri sonra o gelecek. tekrar geliyor. Oo, kafalık falan da hareket ediyor. Tabii. Kendisi otomatik önceki düzene geliyor. Yani burada tabii çok verimli ve cömert bir alan yok ancak şehir içi kısa mesafelerde herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Abi tabii kafan değiyor mu? kafam tabii dik durursam Dik durursan değiyor. 1.85 boyunda Ama değiyor. dizlerin için zaten hani burada fazlasıyla mesafe var. Hani şöyle göstereyim, fazlasıyla burada mesafe var. Burada sıkıntı yok. Tabii ön tarafta şimdi ben kendi boyuma göre ayarladığım için Tabii. orada diz mesafesini çok geniş tutmuştum. Ona rağmen diz mesafesi açısından çok problem yok ama tabii alçalan C sütunu sebebiyle baş mesafesi biraz sıkıntılı olabiliyor. Evet. Orada bir detay şeylerde. gördüm sağ tarafta. Askı mı orası? Tabii askı aparatı. Çok güzel. Hadi ben seni ön tarafa alayım. Ön tarafta devam edelim. Mercedes'in arkasında oturulacak araç o araç bu araç değil diye. Aynen öyle. Hadi devam edelim. İşte Şuradan çıkıyorum abi. Çok fazla bir şeyimiz yok bugün. hafta Durumumuz yok. sonu olunca. Bastım. Bu arada sportif modda çıkan o yapay Ses, motor sesi. Yapay motor Evet. sesi güzel. Evet. Şimdi hemen değerlendirme yapayım. Elektrikli araçlardan sonra benzinli araçlar değil mi? Kesinlikle biraz daha o anlamda Hantal hissettiriyor. hantal hissettiriyor. Şimdi 0-100 hızlanması bu arabanın 6.5 miydi? Evet. 6.5 saniye fakat gerçekten Tabii 3,5 saniyelik bir arabadan geçince evet öyle oluyor. Tatmin duygusu biraz daha farklı oluyor. Farklı. Öyle diyelim. Şunu hissettim. Biraz bir şey var. Turbo lag var. Turbo boşluğu var. Tabii. Türkçe konuşayım. Hafif bir turbo boşluğu var. Bastığım an şöyle bir yarım saniye kadar bir boşluk var ve emniyet kemeri nasıl sıktı değil mi? tabii. Güvenliği Aktif de güvenlik bırak- sistemleri bizde oldukça biraz tabiri caizse pimpirikli çalışıyor. Evet. Anında direkt. Elektrikli motorun katkısıyla özellikle şehir içerisinde güzel bir start stop deneyimi yaşatıyor. Gülsoy Otomotiv'e de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Neredeyiz abi? Mercedes Gülsoy. Florya Florya'dayız. Caddesi. Buraya mutlaka test sürüşe arkadaşlar bekleriz müşteri, gelsinler. misafirlerimizi her zaman destek olmak isteriz. Arkadaşlar özellikle Hasan Bey'i bulun. Sağ olun, eksik olmayın. Tabii burada merkezi konumumuz, yüksek otopark kapasitemiz, ürün gamımızdaki çeşitliliğimizde her anlamda premium hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda misafirlerimizi her zaman showroom'umuza bekleriz. Showroom'umuzda artık Mercedes-Benz'in en güncel showroom düzeni Mar 20X'te dönüşümünü de tamamladık. Burada da en yeni deneyimini yine misafirlerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, ben de bu arada otoparkında çekimini aldım yani. Evet. Hakikaten büyük bir otoparkınız var. Şarj istasyonunuz da varmış. Tabii. O da güzel. Çift DC, AC olmak üzere şarj istasyonunda hizmet vermekteyiz misafirlerimize. Benim test etmediğim CLA kaldı herhalde. Ona da bakarız. Ona da şimdi. bakarız. Vallahi hepsini test ettik bugün. Burada otomatik park. Var mı park? Bakın şu an Oo, orayı gördü. Başlat gördüm. diyorum. Devre aldı zaten. Bıraktım. Tabii. Hop. Güzel ortaladı mı? Bakacağım Evet, şimdi. bayağı da iyi ortaladı aslında. Hop. Sağ sol. Ondan güzel ortalamış ha. Kapı aralıkları tam eşit oldu. Eşit oldu vallahi güzel. Sonra da vitesi P'yi aldı. Tabii. El Park frenini çekti. el freni de çekti. Bize bir tek artık gitmek kaldı ya. Aynen. Videoyu da sonlandırmak kaldı. Aynen Evet öyle. arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bir tanışma videosuydu benim için. Mükemmel bir kahve etkinliği oldu. Kahveyi çok sevdiğimiz zaten beni tanıyanlar bilirler. Otomobilleri zaten çok seviyorum. Mercedes'te ayrı bir dünya. Bu dünyaya ait çok fazla tecrübem yoktu. Güzel bir tecrübe elde etmiş oldum. Hasan Bey'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. sağ olun. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem otomobilleri deneyimledik hem güzel bir etkinlikle bugünü taçlandırdık. Demiş olduğumuz üzere sizleri ve misafirlerimizi her zaman showroom'umuza bekleriz. Çok sağ olun. O Teşekkür zaman ederim. Çok sağ olun. görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.